Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulullah Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Sevgili dostlar, 3. lemaya devam edeceğiz. Bir ders yaptık. Bir önceki ders 3. lemanın 1. nüktesini okuduk. Şimdi 2. nüktedeyiz. Bismillahirrahmanirrahim. İnsanın fıtratında bekaya karşı gayet şiddet bir aşk var. Aşkı beka diye bu programa bir isim vermek gerekirse beka aşkı diyebiliriz. Evet, insanın fıtratında bekaya karşı gayet şiddet bir aşk var. Hatta her sevdiği şeyde kuvve-i vahime cihetiyle bir nevi beka tevehhüm eder, sonra sever. Ne vakit zevalini düşünse veya görse derinden derine feryat eder. Bütün firaklardan gelen feryatlar, aşk-ı bekadan gelen ağlamaların tercümanlarıdır. Bu cümle ezber edilmesi gereken bir cümle. Bütün firaklardan gelen feryatlar, aşk-ı bekadan gelen ağlamaların tercümanlarıdır. Bakın işte şarkılarda, türkülerde, değil mi, filmlerde hep böyle ayrılıktan gelen şikayetler var. Ayrılıktan gelen şikayetler. Mesnevi, Mevlana'nın Mesnevisi de böyle başlıyor. Ayrılıktan gelen bir şikayetle başlıyor. Ve bir yerinde sine khahem şerha şerha ez firak tabe goyem şerhi derdi iştiyak diye bunu daha şerh ediyor Mevlana. Yani ayrılıktan sinem, kalbim, gönlüm paramparçadır. Ama bunu kime nasıl anlatabilirim diyor. Gönlü, kalbi böyle şerha şerha olmuş, paramparça olmuş birisi lazım ki beni anlayabilsin. Dolayısıyla şikayetler, bütün bu şikayetler beka aşkının ifadesidir, tercümanıdır. Ayrılıktan niye şikayet ediyoruz? Çünkü kalbimiz ayrılık istemiyor. Ayrılığa dayanamıyor. Kalbimiz bekaya aşık. Ebedi sevgiler istiyor. Eğer tevehhüm-ü beka olmazsa, yani bu sevdiği şeyleri baki olarak tevehhüm etmezse sevemez, muhabbet edemez. Eğer tevehhüm-ü beka olmazsa, yani fani sevgilileri de baki tevehhüm ederek vehmede. Tevehhüm nedir? Gerçekte olmadığı halde öyle bir sanı, zan yani. Öyle zannediyor. Seni sonsuza kadar seveceğim diyor. Hiç ayrılmayacağız diyor. Bak bu bir zandır yani. Değil mi? Sen nereden sonsuza kadar nasıl seveceksin yani? Değil mi? Sonsuzu nerede bulacaksın? Kim verecek sana sonsuz? Bulursan tamam diyebilirsin. İçi dolu da bunu söyleyebilirsin. Ama aksi halde sen öyle tevehhüm ediyorsun. Yani vehmin sana bunu söyletiyor. Gerçekte olmayan bir şeyi gerçekmiş gibi sen yuttun ve yutturmaya çalışıyorsun. Ya. Buna işte çünkü niye öyle söylüyor? Öyle söylemezse yani seni bir süre severim ya. Bir süre böyle sevgimiz sürer diyerek sevilmez ki, yani karşıdaki de zaten böyle bir sevgiyi kabul etmez. Değil mi? Onun için sevebilmesi için ya gerçek sevgiyi bulacak, bekayı, sonsuzluğu bulacak ve bunu içi dolu söyleyecek, ya da sahte bir sevgiyle, sahte bir sonsuzlukla sevebileceğini sanarak hem kendini hem karşıdakini aldatacak. Sahte
sonsuzluk. Yani tevehhümü beka, beka vehmi çakma sonsuzluktur. Sahte sonsuzluktur ve günümüzde değil mi? Bu da olmazsa çünkü hiç yaşayamaz yani. Kalp sonsuzluğa demirlemiş ya. Ona ihtiyacı var. Dolayısıyla ya bunun gerçeğini bulacak ya da sahtesiyle oyalayacak ve oyalanacak. Onun için mesela sonsuzluğa inanmayan, Allah inancı olmayan, ahiret inancı olmayan kişilere deseniz ki yani her şeyi sen bir hiç uğruna mı yaşıyorsun yani? Hiç uğruna mı? Hiç uğruna yaşanır mı? Değil mi? Yok. İdama mahkum bir insan nasıl lezzet alır hayattan? Ölüm idamsa senin için. Değil mi? Hiçbir şeyden lezzet alamazsın ki, almaman lazım. Ne için yaşıyorsun peki sen? Sonsuzluk için yaşamıyorsan ne için yaşıyorsun diye üzerine gittiğin zaman, sorduğun zaman genelde bak bu çakma sonsuzluklar önüne çıkaracaktır. Onlara sığınacaktır. Onlarla kendini savunacaktır. Nedir onlar? Tamam ya ben ölüp gideceğim ama işte benden sonrakilere bir şeyler bırakırım yani. Eserlerim kalır. Eserlerim kalır. Ölen insan mıdır? Ondan kalacak şey eseri. Bir eşek göçtü mü dünyadan? Ondan da nihayet semeri demiş ya Akif de. Yani eseri. Tamam veya eserim kalır, eserimle yaşarım diye düşünüyor. Bu çakma sonsuzluktur. Niye çakma? Çünkü ya tamam eserinle yaşa ama eserin de fani. Eserin ne kadar yaşayacak yani? Geçmiştekilerin eserlerine bakın. Yeryüzünde gezin. Fesiru fil ardı fekeyfe kâne akıbetül mükezzibin. Yalanlayanların akıbetini görün yani. Bir arkadaş işte geçen de sosyal medyada paylaştı. Efendim bu eski medeniyetlerin bulunduğu bir yerde geziyoruz diyor. Herhalde Efes harabeleriydi. Efes harabeleri. Burada bir yer gösterdi bize rehber. Burası demiş işte o Romalı esirlerin hayvanlarla asilzadelerin atlarını bakıyorlar ya onlarla kaldıkları yer hizmetçilerin, esirlerin kaldıkları ahır. Burası da Romalı asillerin kaldığı yer. Asilzadelerin. Şu anda bakıyorsun ikisini de ziyaret ediyor. İkisi de aynı yani taşlar kalmış. Fe keyfe kâne akibetül mükezzibîn. Ya ölüm eşitleyecek sizi yani. Değil mi? Eserlerinde kalmayacak. Eser bıraktığın kişiler de kalmayacak. Çünkü sen de fanisin. Senin eserlerin de fani. Eser bıraktıkların da fani. Onların yaşadığı dünya da fani. Kella izâ dükketil ardu dekken dekka. Yani bir gün arz çarpıla çarpıla, değil mi? Toz duman olacak. Toz duman olacak. Onun için bu çakma sonsuzluk. Eserlerimle yaşarım, en çok buna sığınılıyor. Yani bir eser bıraksa. Herkeste de böyle bir şey var. İşte bu gerçek beka aşkının tezahürü. Yani benden sonra da bir şey kalsın. Bir şey kalsın. Onun için yaşlanınca insanlarda böyle kitap yazma hevesleri uyanır. Adamın hiç kitap yazmaya kabiliyeti yok. Yani iki cümleyi bir araya getiremiyor, doğru cümle kuramıyor filan. Bu bir yani kitap yazmak, eser bırakmak öyle kolay bir şey değil. Ama o bir şey bırakayım hissi var ya, yani unutulup gitmeyeyim yani. Eserimle yaşayayım. Dolayısıyla onu sevk ediyor yani. Bir şeyler yapmaya sevk ediyor. Dolayısıyla gerçekten eser yazanlara da haksızlık yapıyorlar. Yani bir danışın yani çevrenize. Gerçekten eser bırakan, faydalı eserler bırakan, eserleri okunan kişilere. Yani bunu ben bastıracağım ama benim de bir kitabım olsun istiyorum. Bu bir şey yapar mı yani? Bir boşluğu doldurur mu? Bir danışın. Yoksa gerçek
eser sahiplerine haksızlık yapmış olursunuz. Yani eser kirliliği oluşturmuş olursunuz. Eser kirliliği. Şunu sor kendine ya, veya bilen birisine sor. Yani benim yaptığım şey yeni bir şey mi? Ya yeni bir şey ortaya koyacaksın. Bu çok zor. Veyahut da eskiden ortaya konmuşsa onları yeni bir tarzda, yeni bir sunumla ortaya koyacaksın. Yoksa yazma arkadaşım yani. Kendin emeklerine de yazık. Dedim ki bunun manevi sorumluluğu da var. Manevi sorumluluğu da var yani. Şimdi bir toplumda mesela, bir toplulukta diyelim değil mi? İnsanlara faydalı olabilecek sözler söyleyenler, söyleyebilenler, söz sahibi kişiler asıl konuşmalı. Kalkıp ya ben de konuşmuş olmak için konuşayım dersen herkesin vakti zamanı sınırlı. Bu sefer asıl sözlerin söylenmesine engel olmuş olursun veya gerçek söz sahiplerinin o insanların muhtaç olduğu sözlerine, duymaları gereken sözlere engel olmuş olursun. Manevi bir sorumluluk bu ya. Çok büyük bir sorumluluk. Ama dediğim gibi bu işte aşk-ı beka öyle bir şey ki, öyle güçlü kalbin arzusu ki böyle yanlış yönlendirmelere de insanı sevk edebiliyor. Evet. Dolayısıyla bu çakma sonsuzluk. Yani gerçek sonsuzluğun sesi ol. Gerçek sonsuzluğu bul ve ona yardımcı ol. İnsanların da onu bulmalarına yardımcı ol. Çakma sonsuzluklarla oyalanma. Ben gideceğim ama bir eserim kalsın. Eserimle yaşayayım. Değil mi? Bu mesela yine sonsuzluğun, beka aşkının bir tezahürü olarak Doğu kültüründe, Japon, Hindistan, Japonya, Çin kültürlerinde ve onların o yerel dinlerinde, ilahi olmayan dinlerinde, Hinduizm'de, ondan sonra Taoizm'de, Konfüçyüsçülükte filan ne inancı var? Tenasüh inancı. Tenasuh yani reenkarnasyon. Yani ben ölsem de ruhum bir daha başka şekilde dünyaya gelir. Ölürsem başka şekilde gelir, başka şekilde. Bunun da sonu yok, devri daim. Yani ölümsüzlüğü, böyle ölümsüzlük ihtiyacını karşılamaya çalışmışlar. İşte Mısır kültüründe filan işte o piramitlerin yapılmasına sebep olan, değil mi? Bedenini mumyalattırarak, değil mi? Firavun mezarlarıdır yani. Hem böyle unutulmaz eserler, taş çünkü taşları üst üste koyarak heykellerini yaptıranlar. Bunun için yaptırıyorlar yani. Çünkü taş dayanıklıdır yani. Sen 100 sene yaşarsın en çok ama taş binlerce sene yaşayabilir. Taştan istemişler. Onun için Akif onlara iyi giydiriyor. O Firavun'la yüz yüze diye ben onu Mısır piramitlerinde de okudum. O büyük Firavun heykelinin hemen önünde Akif orayı ziyaret etmiş. İşte Mısır'da kaldığı zamanlarda Firavun'la yüz yüze diye bir şiir yazmış. Onun yani bütün devrinin firavunlarına o firavundan acısını çıkararak, onların acısını da ondan çıkararak söylüyor. Ama kızım sana söylüyorum, gelinim sen işit biraz mantığıyla da sonunda şöyle bitiriyor. Evet, hakkıdır elbet beşerin beka emeli, fakat bu hakkı ne taştan ne leşten istemeli. Sonsuzluk herkesin hakkıdır diyor. Kalbin en büyük isteği bu ama bu hakkını kimden isteyeceksin yani? Taştan, leşten isteme bunu diyor ya. Taş sana sonsuzluğu veremez yani. Ve leşini mumyalattırarak sonsuz olamazsın yani. Kendini kandırma. Sonsuz ancak sonsuz olandan istenir. Beka, baki olandan istenir. El-Baki, Huvel-Baki diye ona yönel ve ondan iste. Ondan iste. Çakma sonsuzluklarla
Oyalanma. Demek ki günümüzde daha çok bu çakma sonsuzluklarla insanlar oyalanıyor. Ama gerçek sonsuzluğa muhtaç. Kalpler muhtaç. Onu bulamazsa ötekilerle oyalanacak. Niye peki? Yani gerçek sonsuzluk var. Sonsuz olan Allah'tan istenir. Allah bize zaten sonsuzluğu vaat etmiş. Değil mi? Bütün ilahi dinlerin en büyük iddiası Allah inancından sonra ahiret inancı, sonsuzluk inancıdır. Buna rağmen insanlar çakmaya niye kaçıyorlar yani? Bunun bir sebebi var tabii. Söyleyeyim. Sebebi gerçek sonsuzluğun bedelini ödemek istemiyorlar. Bedeli onlara ağır geliyor. Pahalı geliyor yani. Hani gidiyorsun diyelim, bir şey alacaksın yani cep telefonuna, bir parça alacaksın, değil mi? Veyahut kamerana, şuna buna. Orijinali pahalı. Aracını alacaksın, orijinali pahalı. Ama şununla görebilirsin işini yani, bak yereli var aynı şeyi. Taklit ederek yapmışlar. O tam 1/4 fiyat. O anda nefse hoş geliyor yani, o ötekinin orijinalinin bedelini ödemek fazla geliyor, ağır geliyor. Tamam, bu olsun o zaman diyorsun ama o, değil mi, tekrar tekrar bozuluyor, ötekinden daha pahalı oluyor. Ama o anda nefse o cazip geliyor. Ötekinin bedeli ağır geliyor. İşte gerçek sonsuzluğun da, değil mi, çakma sonsuzlukların bedeli aslında daha ağır. Öteki dünyada insanlar bunu anlayacak. Gerçek sonsuzluğun bedeli bu dünyada nefsimize ağır gelse bile ruhumuza, kalbimize ağır gelmez. Onu ödememiz lazım. Öteki dünyada anlayacağız ki aslında çok ucuz. Ödediğimiz şeyler aslında çok ucuzmuş. Allah sonsuzluğu o kadar pahalı vermiyor yani. Çok ucuza veriyor. İşte günde 5 vakit namaz kılacaksın. Şimdi kendin için, kendi ruhunu dinlendireceksin. Allah'ın huzurunda huzur bulacaksın. Kalbini şarj edeceksin. İşte Ramazan, bir ay oruç tutacaksın. Değil mi? 70 tane faydası var senin için. Severek yapman lazım. Ondan sonra Allah'ın sana verdiği imkanları paylaşacaksın. Paylaşarak, değil mi, sen kendin mutlu olacaksın. Onu mutlu ederek mutlu olacaksın. Ama bunlar zor geliyor. Çakma sonsuzluğun böyle istekleri yok. Keyfine göre yaşayacaksın. Nefse uygun geliyor. Onun için oraya kaçıyorlar. Gerçek sonsuzluğun bedelini ağır buluyorlar. Halbuki öteki dünyada gerçek sonsuzluğun aslında ne kadar ucuz olduğunu, bize ne kadar ucuz verildiğini anlayacaklar ama iş işten geçmiş olacak. Evet, biraz inşallah söz israfı yapmamışızdır. Şimdi eğer neyi açıkladık? Tevehhüm-ü beka. Bu tevehhüm-ü bekaya çakma sonsuzluk dedik. Beka vehmi yani. O da olmazsa insan yaşayamaz. Tevehhüm-ü beka olmazsa muhabbet edemez. Evet. Hatta denilebilir ki burada bir parantez açmak gibi başka bir hususa geçiyor. Alemi bekanın ve ebedi cennetin bir sebebi vücudu şu mahiyeti insaniyedeki o şiddetli aşkı bekadan çıkan gayet kuvvetli arzuyu beka ve beka için fıtri umumi duadır ki Baki Zülcelal o şiddet sarsılmaz fıtri arzuyu, o tesirli kuvvetli umumi duayı, yani kalbin beka duasını, sonsuz olma isteğini, duasını kabul etmiştir ki fani insanlar için baki bir alemi halk etmiş. Evet. Hem hiç mümkün müdür ki Fatır-ı Kerim, Halik-i Rahim, küçük midenin cüz'i arzusunu ve muvakkat bir beka için lisan-ı hal ile duasını hadsiz enva-ı matumat-ı leziziyenin, yani sayısız lezzetli yiyeceklerin icadıyla midenin duasını kabul etsin de umum nevi beşerin, bütün insanlığın pek büyük bir ihtiyacı fıtriden gelen pek şiddetli bir arzusunu ve külli ve daimi ve
haklı ve hakikatli, kalli, halli, bekaya dair gayet kuvvetli duasını kabul etmesin haşa, 100.000 defa haşa. Kabul etmemek mümkün değildir. Evet. Hem hikmet ve adaletine, rahmet ve kudretine hiçbir cihetle yakışmaz. Kalbin beka duasını kabul etmemek, Allah'ın hikmet ve adaletine, kudret ve rahmetine yakışmaz. Madem kalbe bu isteği vermiştir, insan kalbini sonsuzluğa demirletmiştir. Değil mi? Her şeyden daha büyük bir arzu olarak beka arzusunu içimize koymuştur. Kalbin bu duasını kabul etmeyecek olsaydı, bu isteği bize ve kalbimize vermezdi. Eğer vermek istemeseydi, istemek de vermezdi diye bunu daha sonra böyle klişe bir sözle de formülleştirmiş oluyor. Yani bunun da bir açılımı var. Ahiretin geleceğine, sonsuzluğun bize verileceğine çok deliller var yani 10. sözde işte okuduk. Allah'ın bütün isimleri sonsuzluğu gerektiriyor. Adaleti, rahmeti, hikmeti, hafiziyeti gibi. Ama bu açıdan da yani sadece sonsuzluğun bize verileceğinin bir psikolojik kanıtı da bizzat sonsuzluk isteğinin kendisidir. Sonsuzluk isteği var bizde canım. Öyleyse sonsuzluk bize verilir. Değil mi? Sonsuzluk bize verilir. Verilecek. Mesela evinden gider çarşıya çıkan bir baba çocuğuna der ki ne istiyorsun? Değil mi? Niye soruyor? İste diyor yani. Alacağı için. Yoksa almayacaksa ne istiyorsun? Olmaz. Değil mi? O zaman aldatmak olur. Allah kalbimize madem ki sonsuzluk isteğini koymuş, kim kendi uyanık vicdanını dinlerse derinden derine ebed sesini işitir. Bütün kainat o vicdana verilse ebedi olan ihtiyacın yerini dolduramaz. Öyleyse ya biz ebed istiyoruz ya Rabbi. Yok vermiyorum der mi? O istetiyor zaten. Onun rahmetine, hikmetine, adaletine yakışır mı? O zaman madem ki bize bu isteği vermiş, karşılığını verecek. Çünkü ne örnek verdi? Mesela mide. Mideye yiyecek istetiyor. Taamlar. Değil mi? Mide onlarla doyacak. Yiyecekler vermedi mi? Midenin isteğini karşılamadı mı? Yani açlık hissini verseydi de o açlığı giderecek nimetler yaratmasaydı, değil mi? Midemizi aç bıraksaydı olur muydu ya? Değil mi? Bu haksızlık olurdu, merhametsizlik olurdu. Şimdi kalbimiz de sonsuzluğa aç ve bu açlık hissini kalbe madem Allah vermiş, öyleyse mide kadar kalbin önemi yok mu? Onu da doyuracak. Onu da madem sonsuzluk doyurur, o sonsuzluğu bizden esirgemeyecek. Evet. Şimdi bu aşk-ı beka mevzusuna girdik ama asıl can alıcı noktaya şimdi geldik. Nedir o? Şu cümle bakın. Madem yok şuradan parantezi kapatıyor ve ondan sonra bunu söylüyor. Madem insan bekaya aşıktır, elbette bütün kemalatı, lezzetleri bekaya tabidir. Çok severim bunu. Hepimiz kemalat arıyoruz dünyada. Yani kamil olalım, olgunlaşalım, yükselelim, değil mi? Yükselelim, kemalat. Mutluluk arıyoruz, mutlu olalım, değil mi? Şimdi işte bu aradığımız şey ancak sonsuzluğu bularak olur. Bularak olur. Çünkü aşkın tabiatında bu vardır. Aşkını insan tatmin edemezse, aşkı tatmin olmazsa o insan mutlu olamaz. Mutlu aşk üzerinde biraz duracağım bir sonraki ders. Aşk dersi olacak. Buradan devamı çünkü bunun izahını şimdi
Sadece bir sonraki derse heves uyandırsın diye söylüyorum. Hepimiz çünkü mutluluğu arıyoruz. Hepimiz kalıcı kemalat arıyoruz, yükselmek istiyoruz, başarılı olmak istiyoruz. Bütün bunlar işte sonsuzlukla bağlantılıdır. Sonsuzlukla gerçekleşir. O olmazsa aradığımız, ulaşmak istediğimiz hiçbir şeye ulaşamayız. Onun için bir sonraki derse izahını bırakarak burada hatime verelim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davahum elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.